Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 5 Nisan 2023. Gene ormanlardayız. Dağlardayız. Geziyoruz, tozuyoruz. Kuzgöbeği topluyoruz bir taraftan da. Denizli Honaz'danım ben, biliyorsunuz. Artık demekten diyorum ki yeni seyredenler bilsin diye. Bu yıl sezonumuz iyi. Maşallah bereketli yani. Yani en azından hiç boş döndüğümüz olmadı bu yıl. 3-5 de olsa sürekli buluyoruz. Evet, şimdi buralarda. Burası daha önceden aldığım bir yer benim. 2 kere, hatta her 2 sefer uğradım. İkisinde de aldım. Bakın gene var. Gene çıkmış. Evet. Tam bu artık olgunlaşmış. Bakın arkadaşlar. Artık miselde yapmış yani bu. Yani misel diyorum. Tohumlanmış. Evet. Oh, kestim. İstemeden öyle bir hareket yaptık. Bunu bırakıyorum ki sonra dağılsın burada. Şey çıksın diye. Evet, çevremize bakıyoruz. Her zamanki kuralımız belli. Bir kere bulduysak çevresine güzel bakıyoruz. Boş boşuna dolaşmıyoruz. Dolaşacağımız yerine bakmamız bizim için daha avantajlı. İşte şimdi girdim, ilk noktadan buldum bir tane. Şimdi de devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Taze yenice çıkmış. Bakalım çevresinde başka var mı? Hani kesin olacak diye bir şey yok ama olma ihtimali var. Onu bilin. Ona göre de hareket edin derim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi dolaştıkça işimizi görecek kadar buluyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi maşallah bu biraz daha ben buradayım diyor en azından. Evet. Alalım bunu da. Şu anda arkadaşlar 600 rakımlardayız. 600 rakımlardaki kuzu göbekleri artık toplanacak kıvama gelmiş. Ha, bunun daha büyüğü olur, küçüğü olur, yeni çıkanı olur ama sonuçta açıkçası toplanacak kadar olmuş. Evet arkadaşlar, tek tük de olsa buluyoruz. Toplu bulamasak da dolaştıkça çıkıyor. Gezdiğim bölgeler burasılar. Yaklaşık hatırladığım kadarıyla 31 Mart'ta gelmiştim buraya en son. Bugün 5 Nisan. Bir 5 gün, 6 gün önce geldim. Ama şunu söyleyeyim. Burası çok bilindik bir bölge. Yani bu çevredekilerin %80'i burayı bilir. Ve gelir dolaşır. O yüzden muhtemelen herkes gelmiş, kısmetini almıştır. Bunlar da bizim kısmetimiz olanlardır. Dediğim gibi tek tık da olsa çıkıyor arkadaşlar. Buralar aşağıda olduğu için ve gizli olduğu için yeni çıkmış bu beyaz. Çıkmaya da devam edecek eminim ki. Maşallah bu yıl yağışlar iyi gidiyor. 2-3 gündür yağış var.
Bu da bizim umutlarımızı artırıyor. Bol olur inşallah ve bol olacağı benziyor. Allah'ın izniyle. Allah izin verirse bu yıl bol olursa biz de çok keyifli bir sezon geçiririz. Keyifli toplarız. Arazimiz gibi tabii her zamanki gibi zorlu, dik. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tek tük de olsa hala çıkmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar, bunun üst tarafı yanmış. Bu daha büyümez. Normalde ben normal şartlarda ben bu kuzu göbeğini almam ama üst tarafı yandığı için artık bunun büyüme şansı kalmamış. Ondan dolayı aldım. Sonra aha küçücük kuzu göbeğini aldınız demeyin. Evet arkadaşlar, bu bölgede beyaz olan bir bölge. Daha önceden gelmiştim. Hatta 2-3 yerde kuzu göbeği bırakmışlığım, küçük diye bırakmışlığım da var. Ha, buluruz bulamayız bilmiyorum. Çok ufak diye ben almamıştım. Bu tabii onlardan değil. Bu başka bir tane. Kendiliğinden çıkmış. Bunu alalım. Ve şu bıraktığımız bölgeye hem bakalım hem büyümüş biler mi onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu konuda çok büyük bir tartışma var. Büyürdü, büyümezdi. Göz gördüm, büyürdü, büyümezdi. Ama ben kendime bir limit koydum. O limitin altını almıyorum zaten. Ondan küçüğünü almıyorum. O öyle bir şey belirledim kendime. Bakın burada bir tane var. Ama bu da benim bıraktığım değil açıkçası. Bu muhtemelen sonradan çıkmış ve büyümüş. Burada da bir tane var. Bu da aynı. Sonradan çıkma ve büyüme. Benim bıraklarım bu kadar büyük değildi zaten. Evet, bakıyorum şimdi hala. Şimdi bıraktığım bölgeye doğru geldim. Bakalım kuzu göbeklerini görebileceğim mi? Duruyorlar. Büyümüş mü? Çok da merak ediyorum. Oy. Ama arkadaşlar büyük ihtimal başka birisi buradan geçmiş ve bunları almış yerlerinde. Kendileri de, küçükleri de yok. Büyükleri de yok. Yani demek ki başka bir arkadaş uğramış almış. Tabii ki onun kısmeti, o alacak. Probleme etmiyoruz. Biz çevresine bakmaya devam ediyoruz. Mutlaka ki bizim kısmetimizde kalan giden, onun görmediği bizim gördüğümüz olacak. O yüzden bakmaya devam edelim. Evet. Evet, bakın bir tane de burada var. Evet. Dediğim gibi herkesin kısmeti ayrı arkadaşlar. Ondan dolayı hiç moralinizi bozmayın. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin kısmeti ayrıdır arkadaşlar. Siz sadece dikkatlice bakın. Mutlaka ki Allah'ın izniyle kısmetiniz çıkar. Bulmanın garantisi olmasa da bakın, evet. Gördüğünüz gibi insana gerçekten gülüyor yani ben buradayım diye. Tabii ki bunu kökünü böyle bırakmıyoruz arkadaşlar. Topraktan ayırıyoruz ki bu sonra misel ağında hastalık yapmasın. Ona dikkat edelim lütfen. O size kalmış bir şey. Bir de o konuda da çok tartışma var. Hani sürekli yok hayır bize öyle denilmedi, bıçakla kesilmesi gerekiyor diyenler var. Olabilir. Ama sonuçta şuna inanıyorum ben. Herkesin belleği ayrı. Topladığı yer ayrı. Yanlış toplayan kendi kuzu göbeğinin alanındaki kuzu göbeğini bitirir. Ben deniyorum. 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca sürekli bıçakla keserek topladım. Hava şartlarındandır, değildir orasını bilmiyorum ama hava şartlarındandır, oradandır, buradandır.
dediğim gibi herkes kendi belleğini bitirir ve artırır. O yüzden çok sıkıntı etmeyin. Herkes istediği gibi toplasın. Ama dikkat etmeniz gereken en büyük şeylerden bir tanesi de fileyle veya sepetle toplayın arkadaşlar. Gezdiğiniz her yeri daha çok tohumlamış olursunuz. Sporları dökülür. Böylelikle de daha çok kuzu göbeği toplamış olursunuz veya gelecek yıla daha çok olur. Bakın 2 tane daha gördüm. Evet. Gayet güzel. Dolaştıkça çıkıyor. Bakın arkadaşlar, biraz önce buralarda dolaştım. Kendi bıraktıklarımı göremedim diye dolandım. Ama şurada ağacın dibinden bir tane çıkmış. Onu görmedim bile. Dediğim gibi kısmet meselesi bu. Tekrar niye geldim? Başka yerden geçemedim. Öbür tarafa geçeyim derken buraya geldim. Kısmetimizde varmış. Onu da aldık yani. Bakalım. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi dolaştıkça çıkıyor. Kısmet meselesi bu. Bakın şuna bakın. Minicik kırılmış, yuvarlanmış ve kararmış. Bakın. Bu da kopmamış. O neden kopmuştur bilmiyorum ama bu kopmamış ve taze. Görüyorsunuz. Dediğim gibi dolaştıkça, baktıkça çıkıyor, insanın gözüne çarpıyor. Bir de hani belli bir şeyde bulduktan sonra alışıyor insan. Gözleri alıştıkça daha çok görmeye başlıyor. Nerede olursa olsun gözüne çarpıyor yani. Evet, görüyorsunuz dediğim gibi. Dolaştıkça çıkıyor arkadaşlar. Hiç moralinizi bozmayın. En kötü ihtimal temiz hava almış olursunuz. Evet. Bölgeden biraz daha aşağıya bölgelere indik arkadaşlar. Ama burada da beyazlar devam ediyor. Anlayın. Bakın. Bir tane de şurada var. Geçen gün bulduğum gibi iri iri bu yıl hiç bulmadık desem doğru arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. İyi ama bugün hiç yoktan iyidir. İri olmasa da ufak tefek gene kısmetimizi topluyoruz. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Çok yaptığım bir şey değildi ama bir izleyicim annesi istemiş, onun için topluyorum bunları. Biraz da bakalım yeterli derecede annesine ihtiyaçmış. Ona dedim ben de hani bulduğumu gönderebilirim. Bakalım kısmet olursa onu göndermeyi planlıyorum. Bugünkü topladıklarımızı inşallah toplarsak ne kadar bulacağımızı bilmiyoruz ama bakalım kısmetimizdeki ve artık bu biraz da o izleyicimizin kısmeti oluyor. İnşallah gönderebilirim, bir terslik olmaz. O da rahat rahat, en azından çoktan beri tatmadığı bir tadı tatar. Büyükler bunları bilir arkadaşlar. Özellikle yaşlılar kuzu göbeğini çok iyi bilir ama gençler fazla bilmiyor. Ondan dolayı evet, gördüğünüz gibi ufak tefek de olsa hala toplamaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor.
Evet arkadaşlar, en azından bu bölgedeki şimdilik avımızı bitirdik. Olan bu. Onu göstereyim size. Buradan şu anda topladığımız şu arkadaşlar 40-50 kadar var ama hep küçük olduğu için çok fazla kilo çekmez. Bakalım, başka bir bölgeye gideceğiz. Oradan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğen tuşuna basın. Ve iyi kötü bir yorum yazarsanız, saygı kurallarında bizi daha çok mutlu edersiniz. Destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Devam edeceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 5 Nisan. Bugün başka bir bölgeye daha geçtik. Oradayız şu anda. Bakalım burada kısmetimiz nasıl olacak dedik. İlk girişte en azından şöyle bir 3-4 tane bulduk. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şu anda burada 4 oldu. Gördüğünüz gibi. Bunları alalım. Şurada yukarıda da bir tane daha gördüm, onu da alalım. Aynı zamanda çevresine de bakalım tabii. Başka da olma ihtimali yüksek olan bir yer. Evet, bir tanesi burada. Evet. Şunu da alalım. Bu varsa bu çevresinde olma ihtimali var deyip bol bol bakacağız arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Bakalım. Kuralımız belli. Bir tane bulduysan çevresini güzelce incele. Ne kadar düzgün incelersen o kadar az gezerek kuzu ve toplama ihtimalin var. Ha, olmama ihtimali de var ama gene de inceleme gereğiz. Bölgemiz Denizli Honaz. Evet, Honaz bölgesindeyiz. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, iyi. Yine şansımız yaver gidiyor açıkçası. Dolaştıkça çıkıyor. Şunu alalım. Devam edelim şöyle. Evet, bakın bir tane daha. Ne güzel. Böyle gördüğünüz zaman çok güzel oluyor açıkçası. Şöyle. O ufağı bırakıyorum. Bir tane nohut kadar var yanında. O kalsın. En azından tohum olur. İleriye dönük. Bir tane de burada var. Evet. Gayet güzel. Bu biraz daha iyi. Bunu alacağım. Evet. Şurada bir tane var. Evet, bu da güzel. Şu da güzel. Şu kök kısmı var, burada kaldı. Arkadaşlar. Bu da tohum olsun tabii. Şöyle dolaşmaya devam edelim. Baktıkça çıkıyor çünkü bu. Evet, bakın 2 tane de burada çıktı. Bayağı bu bölge verimliymiş arkadaşlar. Şu aralara bakalım. Bu aralarda olma ihtimali var arkadaşlar. Görünen o.
Şuralarda olma ihtimali var. Şöyle şuralara bir bakalım. Evet, bir tane de burada. Güzel. Güzel arkadaşlar. Dediğim gibi dolandıkça bulunuyor. Bakmak gerekiyor sadece dikkatlice. Ne kadar dikkatli bakarsanız o kadar bulunma ihtimali var. Evet arkadaşlar, bayağı bir dik yamaç çıktıktan sonra en azından boşuna çıkmadığımızı anladık. İnanın şöyle bir 5-10 kadar aynı yerde çıktı. Bundan dolayı bakın, şuna bakar mısınız? 1. Bundan sonra atlamadan geçeyim diyorum. 2, 3, 4, 5. Tabi bu yolunmuş bir şekilde 5 oldu. Ve çevresine de bakıyorum ki geçmeyeyim diye. 5 oldu. Şöyle 6 görüyorsunuz. Bundan sonra daha vardır bu. Şu 7. Görüyorsunuz. Daha vardır bu arkadaşlar. Baktıkça çıkar bu. O yüzden dikkatli bir şekilde bakarsak mutlaka ki bir 5-6 kadar daha buluruz burada. Bu bölgede en azından. Başlayalım bakalım şuradan. Kaybetmeden kesmeye. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet. Şunu alalım. Arkadaşlar bunun mantığı şu. Yerin altında 1 metreye kadar dağılabilen bir misel ağı var. Misel ağı dağıldıkça o bölgede mantarlar çiçek gibi, aynı bir ağacın çiçek veya bir dalın çiçekleri gibi çıkıyor. Çiçekleri solup gidiyor. Ama misel ağı sonuçta bunun altında hep kalıyor. Kaldığı için de benim tek mesela sizden yaptım. Bulduğunuz yeri tamamen karıştırıp yerleri böyle çalılar çırpıları bütün hepsini karıştırıp talan etmeyi, talan ettiğiniz anda ondan sonra siz bir dahaki sefere zaten geldiğinizde orada bir daha bulamazsınız. Kesin ve emin olun. O yüzden sadece gördüğünüz kadarıyla üzerinden bakarak alın. Bir 2 gün 3 gün sonra tekrardan gelin. Bir daha bakın. Zaten olan kendini gösterir. Ve bu benim fikrim. Tabii siz istediğiniz gibi toplayabilirsiniz. O size kalmış bir şey de. Bence öyle yaparsanız daha verimli bir alan bulursunuz. Ve alandan 200 sefer kuzu göbeği toplama imkanınız olur. Bir seferde tamamen kökünü kırmazsınız yani. Bu benim fikrim nacizane. O size kalmış bir şey yapmamak tabii ki. Aynı zamanda buraları çevrelerinde de bakıyorum ki mutlaka ki buralarda bunun devamı vardır. O grup değilse de bile başka bir grup daha burada olma ihtimali var. Buna dolayı bakarak gidiyorum arkadaşlar. Ama inanın bir 250 metre dik rampa şeklinde buraya tırmandım. Perişan oldum. Havanın kapalı, güneşsiz olmasına rağmen çok güzel bir ter attım. Nefes nefese çıktık. Ama iyi oldu. En azından hiç boşu boşuna gelmişiz demedik. Evet. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gene güzel bir bölgeye geldik. Bakın, şuna bakar mısınız?
Çıkmakta bayağı bir zorlanmış ve bükülmüş, boynunu bükmüş. Şunu alalım. Evet. Burası da benim daha önceden topladığım bir bölge arkadaşlar. Daha önceki yıllarda, bu yıl hiç gelmemiştim. Bu yılda şey yaptık. Bir hafta 10 gün sonra Allah'ın izniyle bir daha kontrol ederim, bakarım. Böyle çalıların altında da olma ihtimali oluyor. Bakın şöyle. Ben bunu kaldırma taraftarı değilim fazla. O yüzden çok fazla kaldırmadan sadece onu alabilmek için elim bulaşmadı. Ondan dolayı kaldırdım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şuralara bakalım. Buralarda da kalan gider olmasın. Şöyle güzelce sağa sola bakarak, inceleyerek ilerliyorum. Evet bakın. Bakın arkadaşlar. Şurada. Kökünü kaldıralım ki hastalık bulmasın. Evet. Evet şöyle. Taşın arasından çıkamamış. Boynunu bükmüş gariban. Evet, toplamaya devam ediyoruz. Bakıyoruz bir taraftan kalmasın diye. Siz de bakın arkadaşlar. Gerçekten de şu andaki bölge tam böyle hani bulmakla bulmamak arasında, çok aşırı dikkatli olursam anca görebileceğim. Yoksa göremeyeceğim. Öyle bir bölge. Evet, 2 tane de burada var. Bakın. Evet, şuralara biraz daha bakalım. Buralarda olma ihtimali var. Evet. Ne kadar dikkatli ararsak o kadar güzel bulması oluyor arkadaşlar bunun. Bakacağız. Hani boş geçmemek için dikkatli bir şekilde sağımıza solumuza bakacağız. Olabileceğini tahmin ettiğimiz yerlere. Mesela böyle. Görüyorsunuz. Olabileceğini tahmin ettiğimiz yerlere şöyle bakıyoruz. Zaten varsa gözümüze çarpıyor. Çok fazla toprak ortamını bozmadan. Çünkü bozarsanız aynı bölgede bir daha bulma şansını kaybedersiniz. Bu benim fikrim. Uygulamamak size kalmış bir şey. Evet. Şöyle dolaşarak devam edelim. Bu sefer kapatmıyorum. Bu bölge çünkü bu çevrelerde hep olan bir bölge olduğu için bulduğumuzu beraber bulalım. Şöyle buralara da bakalım ki varsa, bu kadar yol yaptık, kalmasın. Bu bölgelerden daha önceden bulmuştum arkadaşlar. Evet bakın, bulunmaya başladım zaten. Ben buradayım diyor. Bu bölge yeni çıkmış arkadaşlar. Çok fazla değil belli. Yeni çıkmaya başlıyor. Tabii daha önceden çıkanlar da var. Evet, aynen şu gibi. Bakın. Kablom takıldı da kurtarmaya çalışıyorum. Aynen şu gibi bakın. Bu olan, burası dediğim gibi olan bir bölge. Daha önceden vardı. Toplamıştım zaten. Bu şimdi de olma ihtimali yüksek olan bir yer.
Böyle gördüğünüz gibi baktıkça çıkıyor arkadaşlar. 2 tane burada. Bir tane yukarıda. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bölgemiz verimliymiş. Buldukça çıkıyor, çıktıkça da topluyoruz. Evet arkadaşlar. Bu bölgede de böyle bulduğumuz yer şeyde bu toplama. Bakalım. Kader kısmet diyelim. İyi gene. Bir 150-200 gram kadar var yaş haliyle. Şimdilik geri dönüyoruz. Allah bereket versin. Görüşmek üzere. Denizden selamlar.